Bugün sizlere bir annenin kızına zarar verip vermediğini, morgda nasıl hayatını kaybettiği belli olmayan bir kadını incelerken açıklanmayan olayların neden yaşandığını ve de daha bunlar gibi tüylerinizi diken diken edecek 10 psikolojik gerilim filmi önereceğim. Hazırsanız arkanıza yaslanın, anlatmaya başlıyorum. Bir düşün, dünyaya 5'ten fazla hastalıkla gelmiş 17 yaşında genç bir kız var, Chloe, ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor. Hayatı boyunca hiç de dışarı çıkmamış. Her sabah aynı rutini yapıyor. İlaçlarını içiyor, testlerini yapıyor, kan değerlerini kontrol ediyor. Ve tüm bu düzenin de başında ona bakan tek bir kişi var. Annesi Diane. Onu koruyan, kollayan, dış dünyaya karşı hep yanında olan biri. Ama bir gün annesi marketten döndüğünde Chloe poşetleri karıştırırken bir ilaç fark ediyor. İlacın üzerinde annesinin adı yazıyor. Çok umursamıyor bunu ve geri yerine koyuyor. Gece olduğu zaman annesi her zamanki gibi Chloe'ye ilaçlarını getiriyor. Ancak Chloe ilaçlara baktığında arasında sabah gördüğü o ilaç da var. Chloe bunu görünce annesini şüpheyle soruyor. Sabah bu ilacı gördüm. Üzerinde senin adın yazıyordu diyor. Annesi de cevap veriyor. Hayır, o ilaç senin, yanlış okumuşsundur diyor. Chloe tamam diyor, ilacı içiyor. Ama içine bir kuşku düşüyor tabi. Ve işler bu noktadan sonra bambaşka bir boyuta evriliyor. Peki bu işin arkasındaki asıl gerçek ne? Ve Chloe kuşkularında haklı mı? Ra'nın yavaş yavaş artan gerilimiyle seyirciyi diken üstünde tutan rahatsız edici ve sürükleyici bir psikolojik gerilim filmiydi. Mutlaka izlemeniz lazım. Bir düşünün, evde ikiz kardeşinizle beraber annenizi bekliyorsunuz. Anneniz eve geliyor ama yüzü sargılı bir halde ve her yeri de şişmiş. Ona ne olduğunu soruyorsunuz, o da size bir operasyon geçirdiğini ve yakında geçeceğini söylüyor. Siz de tamam diyorsunuz ve annenizi özlediğiniz için onunla oyun oynamaya, vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama anneniz size eskisinden daha bir farklı davranıyor. Aynı kişi değil sanki. Mesela durduk yere size çok kızıyor. Garip garip tepkiler veriyor. Dışarı çıkmanızı, eve birinin gelmesini bile yasaklıyor. Ve aradan bir süre daha böyle geçtikten sonra kardeşiniz size geliyor. Ve annem çok değişti, ameliyattan sonra oldu her şey diyor. Sanki o annem değil gibi diyor. Bu sayede artık bir gariplik olduğunu sen de farkındasın. Mesela evde kardeşini gizlice beslediğiniz bir kediniz var. Arıyorsunuz ama onu bir türlü bulamıyorsunuz. Ve bodruma baktığınızda ise orada dolabın altında hareketsiz yattığını görüyorsunuz. Kardeşin de sana bunu kesin annem yapmıştır diyor. Sen buna inanmıyorsun. Annem asla böyle bir şey yapmaz diyorsun. Ama annen yine sana gereksiz yere cezalar verip sürekli kızmaya devam ediyor. Artık dayanamıyorsun ve annene sen benim annem değilsin, doğum likeni göster diyorsun. Ama o buna çok kızıyor ve artık kardeşinle konuşmanı da yasaklıyor. Başta çok basit ve durağan ilerlese de ben ikinci yarısını çok sevmiştim. Sizi sürekli geren, tetikte tutan bir havası var. Good Night Mammy'yi kesinlikle izleyin ve nasıl bulduğunuz yorumlara yazın, merak ediyorum. Babasıyla birlikte morgda çalışan bir genç. Akşam eve geldiğinde babasının morga yeni bir getirdiğini ve kendisiyle beraber inceleme yapmaları gerektiğini söylüyor. Evet, morglar evlerinin bodrumunda. Genç adam babasıyla birlikte işlerinin karşısına geçtiği zaman karşısında bembeyaz tenli ve pürüzsüz bir cilde sahip olan genç bir kadın bedeni görüyor. Ve dikkatli bakınca kadının vücudunda herhangi bir iz bile yok. Sadece gözleri kapalı ve dudakları da zorla sıkıca kapatılmış durumda. Genç adam ve babası da kadının neden hayatını kaybettiğini anlamak için incelemeye başlıyor. Ve kadının teninde garip damar izleri, midesinde ise yabancı bir dilde yazılar olduğunu görüyorlar. İşte o an anlıyorlar ki bu sıradan bir değil. Bu kadın gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş ve bedeni ise ipuçlarıyla dolu. Sonra incelemeye devam ederlerken morgda anlam veremedikleri bir sürü garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Peki sizce bu kadına ne oldu? Ve bu yaşananların anlamı ne? Otopsi güzel bir gerilim ve gizem filmiydi. Bakın, özellikle bu filmi karanlık, sessiz bir ortamda izlerseniz rahatsız ediciliğin sonuna kadar hissedersiniz. İzleyenlerin ise yorumlarını aşağıya bekliyorum. Siz izlerken nasıl hissettiniz? Özellikle o ışık sahnesinde. Başlangıçta film bizlere her şeyi tamamen kadının gözünden anlatıyor. Evi yenileyen ve yeniden inşa etmeye çalışan bu genç kadının tek istediği huzurlu bir yaşamdır. Ancak her şeyin normal gittiği bir anda kapıları çalar ve yabancı bir misafir tarafından ziyaret edilirler. İlk başta tek başına gelen bu misafir zamanla beraberinde karısını ve 2 oğlunu da getirir bu eve. Ve misafirlerin eve yerleşmeye çalıştığını gören kadın doğal olarak evin huzurunun bozulduğunu ve artık gitmeleri gerektiğini düşünür. Hatta bunu onlara da belli eder. Ama yine de misafirler bir türlü gitmezler. Ve bir noktadan sonra işler çok karışmaya başlar. Mother, hayatımda izlediğim en metaforlu, her sahnesinin ayrı anlamları olduğu bir film. Ben gayet beğendim filmi ama birçok kişi de aksine beğenmemişler. Yani yorumlarda öyle gördüm. Artık filmin anlatmak istediğini anlamadılar mı yoksa onlara mı hitap etmedi bilmiyorum. Ama siz bence yine de bir izleyin ve sonra da incelemesini araştırın. Bayağı farklı şeyler anlatıyor. Bu arada filmi izlerken kendinizi büyük bir psikolojik baskı altında hissediyorsunuz. Peki siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi filmi? Saygıdeğer tanınmış bir din adamı vahşice ve o sırada ürkek, masum görünümlü bir genç olan Aaron da olay yerinden kaçarken yakalanıyor. Bu yüzden de tüm deliller tek bir şüpheliyi, yani Aaron'ı işaret ediyor. Medya ve halk zaten çoktan kararlarını vermişler. Aaron'ı ipe götürmek istiyorlar. Ancak kim haklı, kim haksız ayırt etmeden ona kim gelirse gelsin bütün gücüyle onu savunmaya çalışan bir de avukat var, Martin Vale. O da tek şüpheli olan Aaron'ın da avukatlığını yapmaya karar veriyor. Çünkü herkesin savunulmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Bu arada herkes de bunu o çocuk yaptı, o suçlu bulunacak ve idam edilecek. Boşuna uğraşıyorsun falan diyor. Ancak avukat da bu suçu bu gencin işlemediğini düşünüyor ve onu
kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Avukat genci dinledikten sonra Aaron odada bir kişinin daha olduğunu söylüyor ve işler farklı bir boyuta evriliyor. Peki bu doğru mu? Tam olarak ne kadar doğru bunları bilmiyoruz. Primal Fear oyunculukları olsun, işleyişi olsun sonuna kadar çok beğendiğim bir film. Kesinlikle izlemeniz lazım. Ayrıca Edward Norton'un ilk filmi bu. Gerçekten çok iyi oynamıştı. Peki sizin bu filme puanınız kaç olurdu? Yorumlara yazabilirsiniz. Colorado'nun ıssız, terk edilmiş havasına sahip kasabaların birinde iki tane genç kız kendi inançlarını yaymak için kapı kapı dolaşırlar ve başarısız geçen bir günün sonunda yabancı bir adamın evinin kapısını çalarlar. Adam da onları dinlemek ister ve kızları evine davet eder. Kızlar hiç sorgulamadan girer tabi. Çünkü tek amaçları inançlarını yaymak sadece. Ancak kızlar adam ile konuştukça onun aslında bir filozof gibi düşünen bilgili biri olduğunu fark ederler. Ama sadece bu da değil, aynı zamanda bir manipülatör ve karanlık bir zihne sahip bir adam bu. Tabi genç kızlar henüz bunu bilmiyorlar. Biraz konuştuktan sonra genç kızların masumiyetinden faydalanan bu adam onları evinde alıkoyar ve evinde ustaca hazırladığı tuzaklarla onları baş başa bırakır. Her odada bir bulmaca, her köşede de bazı sırlar saklıdır. Kızlar tuzaklardan kaçıp bulmacaları çözmeye çalışırken aynı zamanda kendi inançlarını, akıllarını ve de korkularıyla baş başa çıkmak zorunda kalırlar. Heredik, gerilimi, din eleştirisi ve komplo teorileri üzerine birçok mesaj veren güzel bir filmdi. Ben bu filmi bir davette izlemiştim. Eğer ambiyans da iyiyse gerçekten izlerken bayağı bir geriliyorsunuz. Laura eski bir yetimhanede büyümüş ve yıllar sonra eşiyle oğluyla birlikte o terk edilmiş yetimhaneyi tekrar ziyaret etmeye karar verirler. Ve ziyaret sonrası orayı çocuklar için sıcak bir yuva haline getirmek isterler ve orayı satın alırlar. Ve bu süreçte de o yetimhanede yaşamaya karar verirler. Ancak bu nostaljik dönüş beklenmedik bir gerilime evrilir. Çünkü oğulları Simon hiç kimsenin olmadığı bu yetimhanede arkadaşlar edindiğini söyleyerek garip davranışlar sergilemeye başlar. Laura da oğlunun bu hayali arkadaşlarını başlangıçta masum bir oyun sanar ve bu duruma göz yumar. Ama bir gün Simon bir anda ortadan kaybolur ve Laura oğlunu bulmak için zorlu bir arayışa girer. İşte bu arayışı onun hem yetimhanenin karanlık tarihini hem de kendi geçmişini sorgulamasına neden olur. Çünkü yıllar önce yetimhanede çok travmatik bir olay yaşanmıştır. Film kasvetli mimarisi ve izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde tutmasıyla bizleri psikolojik çöküşün ne demek olduğunu derinlemesine hissettiriyor. The Orphanage, psikolojik derinliği ve sarsıcı hikaye anlatımıyla iz bırakan sağlam bir filmde. Yakın zamanda kocasını kaybeden Beth yaz sürecini atlatmaya çalışırken kocasının ona son hediyesi olan bir göl evlerinde kalmaya karar verir. Bunun ona iyi geleceğini, geçmişini, güzel günlerini hatırlayacağını düşünür. Fakat karanlık çöktüğünde bu sessiz ve izole ev bambaşka bir hale bürünür. Geceleri Beth'i uykusundan uyandıran garip sesler, açıklanamayan gölgeler ve pencerelerde beliren anlaşılmaz yansımalar ortaya çıkar. Beth de bir gün kocasının kaybından önce çektiği fotoğrafları incelerken fark etmediği bazı detaylar ve tanımadık silüetler dikkatini çeker. Aynı zamanda da evde gördüğü rahatsız edici ve gerçekçi kabuslar Beth'in zihnini de yavaş yavaş ele geçirmeye başlar. Peki bunların hepsi Beth'in kafasında kurduğu bir olay mı yoksa evin içinde gerçekten de bir şeyler mi var? The Night House psikolojik gerilim ve korkuyu güzelce harmanlayan, kayıp, yas ve insan psikolojisinin gizemli doğası üzerine düşünmemizi sağlayan güzel bir filmdi. Eva dünyaya ulaşan başarılı bir seyahat yazarıdır. Ancak her şey güzel ilerlerken beklenmedik bir hamilelik yaşar ve ardından da bütün hayatı komple değişir. Parlak kariyerini, hedeflerini ve özgürlüğünü bir kenara koyan Eva anne olmayı tercih eder ve oğlu Kevin dünyaya gelir. Ancak Eva'nın annelik hayalleri beklendiği gibi gitmez. Kevin bebekliğinden itibaren farklı bir çocuktur ve annesiyle arasındaki ilişki beklendiği gibi sıcak ve yakın değildir. Aksine uzak, tuhaf ve gerilim doludur araları. Ancak Kevin babasıyla mükemmel bir uyum yakalar. Annesine karşı ise bambaşka bir yüz gösterir. Tabii bu neden böyle bilmiyoruz. Yıllar geçtikçe de annesiyle olan bu mesafe kapanmak yerine daha da büyür. Eva sürekli kendi anneliğini sorgularken ergenliğe adım atan Kevin'in davranışları daha da endişe verici bir hale gelir. We Need to Talk About Kevin, annelik kavramının toplumsal beklentilerini ve hayatın hiç düşünüldüğü gibi olmayacağını anlatan güzel bir filmdi. Özellikle Tilda Swinton'ın mükemmel oyunculuğuna hayran kaldım. Kesinlikle izlemeniz lazım. Şimdi anlatacağım film huzurlu bir tatilin nasıl adım adım karanlık bir kabusa sürüklendiğini anlatan sert bir psikolojik gerilim başyapıtı. Başyapıt diyorum çünkü gerçekten de çok farklı ve özel bir film. Film bir ailenin göl kenarındaki yazlık evlerinin gelişiyle başlıyor. Her şey normal seyrinde giderken kapılarını çalan beyaz giyimli kibar tavırlı iki genç adam beliriyor. Paul ve Peter. Bu iki genç komşularından yumurta ödünç almak için geldiklerini söyleyerek aileyle tanışıyorlar. Ailenin onları nazikçe yolcu etme çabasına rağmen ikili bir şekilde evde kalmaya devam ediyorlar. Ve ardından küçük önemsiz gibi görünen talihsizlikler yaşanmaya başlıyor. Mesela telefonun suya düşmesi, George'un golf sopasının kırılması. Ama bu kazalar giderek daha kasıt ve tehditkar olmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da Paul ve Peter'ın gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Onlar bu aileye oyun adını verdikleri sadistçe bir deneyimin parçası yapmak istiyorlar. Aileyi zorla kendi evlerinde rehin alıp sabaha kadar hayatta kalma şansınız ne kadardır diye soruyorlar. Ve bir bahis öneriyorlar. İkilinin tahminine göre aile sabahı göremeyeceklerdir. Ve aile mecburen oyun oynamaya başlıyorlar. Ve çaresizce kurtuluş yolları arayıp kaçmaya çalışıyorlar. Funny Games geleneksel gerilim filmlerinin aksine tam bir ima etme sanatını kullanan sağlam ve çok sert bir filmdi. Bu sefer kesinlikle izleyin demeyeceğim. Çünkü film gerçekten de herkese hitap etmiyor. Eğer izleyecekseniz bunun bilincinde izleyin.
Çok başarılı bir roman yazarı, popüler serisinin son kitabını da tamamladıktan sonra Colorado'daki dağ yollarına doğru yola çıkar ve orada korkunç bir araba kazası geçirir. Kar fırtınasının ortasında çok zor bir durumda hayatta kalmaya çalışırken eski bir hemşire olan Annie Wilkes tarafından kurtarılır ve kadın onu izole edilmiş kendi dağ evine götürür. Paul kendine geldiğinde Annie'ye onu kurtardığı için teşekkür eder ve Annie Paul'a kendisinin büyük bir hayranı olduğunu söyler ve onu evinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyar. İlk başta kadına minnettar olan Paul kırık bacaklarının iyileşmesini beklerken Annie'nin bakımı altında kendini fazlasıyla güvende hisseder. Ancak Paul dış dünyayla iletişim olmayan bu evde günler geçtikçe Annie'nin davranışlarındaki bazı tuhaflıklar fark etmeye başlar. Annie de o sırada Paul'un son kitabını okuyunca sevdiği karakterin sonuyla ilgili hayal kırıklığına uğrar ve Paul'dan seriye devam etmesini hem de tam da onun istediği şekilde yazmasını ister. Paul başta tabii ki de Annie'nin bu dediklerini saçma bulur ve yapmak istemez. Ama karşısında psikolojik dengesi giderek bozulan bu sadık hayranını görünce mecbur onun istediklerini yerine getirmek zorunda kalır. Ve bu sırada Paul'un yazdıklarının beğenilmemesi durumunda Annie'nin tepkileri giderek tehlikeli bir hale bürünür. Peki Paul bu durumdan nasıl kurtulacak ve Annie daha ne kadar ileri gidebilir? Missouri, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan, ünlü olmak ve hayran tutkusunun karanlık yüzünü gösteren çok güzel bir psikolojik gerilim filmi. Film gerçekten de çok başarılıydı. Özellikle Annie Wilkes karakteri sinema tarihinin en ürkütücü karakterlerinden biri bence. Ayrıca film kapalı mekan korkusunu ve psikolojik gerilimi bizlere çok ustaca hissettiriyor. Evet, film listemizin sonuna geldik. Bir sonraki videonun hakkında olsun yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.